Merhabalar, ben Damla Akduman Gorgeous örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber pırıl pırıl şıkır şıkır bir bluz örüyoruz. Bu bluzumu sevgili Bilhayal Hobby'den temin etmiş olduğum iri pullu ipler ile örüyorum. Bakın altını özellikle çiziyorum. Tığla öreceğiz. Tığım 3 milim. İpim örülmesi hem çok keyifli, pullu olmasına rağmen o kadar keyif alarak örüyorum ki deneyimlemenizi çok isterim. Özellikle benim bu rengim favorim. İnanılmaz içime sindi. Üzerimde duruşu da umarım beğenmişsinizdir. Yapımına geçmeden evvel sizlerden hala abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Hemen bu videonun altında abone ol tuşuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. YouTube videolarımı sevdiğiniz, o da örerse bundan keyif alır dediğiniz dostlarınızla paylaşırsanız, yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bu videonun altında yorum kısmının yanında hype tuşu da var. Onu da tıklayarak videomu birçok videonun önüne çıkartarak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olacaksınız. Katıl butonu da eğer sizin için uygunsa dilediğiniz seçenekten beni destekleyebilirsiniz. Öyleyse yapımına başlayalım. Bluzumu 36-40 bedene uygun olacağını öngörerek örüyorum. Size hemen göstermek istediğim şu ki ölçülerini, hangi ölçülerde önümdeki parçayı hazırladım ve bu parçaya giden yolda neler yapacağız, ama öncesinde hemen ölçü veriyorum. Uzunluğunu söylüyorum ilk olarak. 39 santim. Genişliği ise 43 santim şu aşamada. Kendi tasarımım olan Gorgeous motifiyle başlayıp bir kare hazırlayacağız. Bu karenin üzerine de üstüne aşağıya ve yanlara doğru bir genişletme yaparak örmeye devam edeceğiz. Toplamda bu motifi kaç sıra olarak örüyorum hemen söyleyeceğim size. Genişletmeler hariç kare olarak ilk başta kaç sıra öreceğimizden bahsediyor olacağım. Şimdi ortasından başlıyorum. Bakın, tam göbeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra halinde bir kare parça örerek başlayacağız bluzumuzun yapımına. Hemen şöyle iterek nasıl başladığımı göstermek istiyorum. Bu arada bu ipin de örmesinin ne kadar keyifli olduğunu yeniden hatırlatmak isterim. Siz de Bilhayal Hobby'den temin edebilirsiniz. Damla'nın kanalındaki pullu ip derseniz onlar size hem rengini hem de gramajını da videonun sonunda bırakıyor olacağım. İstediğiniz şekilde hazırlarlar. İlmeğimi içinden çıkartıp bir kere kilitledikten sonra yükseliyorum. Etrafında döndürüp tığın üstüne alıp dibine batıyorum ve hemen ilk yalancı trabzanımı örüp yanına, bakın ama iki ilmeği tığımda tuttum. Yanına hemen bir tane daha ikili trabzan örüyorum ve üçünü bir örüp çıkıyorum ve 2 zincir çekip aynı boşluğun içine bir kere çıktım, 2 ve üçünü bir ördüğüm ikili gruplar halinde iki trabzanlı bademleri 8 adet grup şeklinde tamamlıyorum. Bakın 1, 2, 3 olduk. 1, 2, 3. Arada hep 2 zincir. Kaçırmayayım ilmeğimi. 1, 2 ve üçünü bir ördüm. 1, 2 aradaki zincirim. 1, 2, üçünü bir. Kaç olduk? 5. 8'e kadar ilerleyeceğim bu şekilde. 1, 2. 1, 2. 3'ü 1. Sihirli halkamı da arada küçültüyorum.
1 çıktım. 2 hepsini 1 2 4 6 7 1 2 sonuncu grubumu örüyorum. 1 2 hepsi 1. Ortayı iyicene sıkıştırdıktan sonra da bir zincir çekip bakın bir zincir çekiyorum. 2 normalde çekiyorduk ya ortada kalabilmek adına. Tepeye battım. Şu arkadaki ipi de tığın üstüne alacağım ki gizleyebileyim. İlmek çıkartıyorum. Pardon, tığın üstüne ip alıp batıp ilmek çıkartıyorum. Üçünü bir örüp ortada kaldım. Şimdi ne yapıyorum? Bu ikili grupları her iki zincir ördüğüm yere ikili gruplar halinde örmeye devam edeceğim. Bakınız şimdi. Bu ilki, bunun ikincisini dönüşte öreceğim. Bu ilkimiz 1. Arada hep 2 zincirim var. Tığdan çıktım. Pardon, tığ ipimin üstüne aldım. Boşluğa geldim. 1 2 hemen aradaki 2 zincirimi çekiyorum. Daha sonra aynı boşluğun içine bakın aynı boşluğun içine 2 tane daha 1 2 hepsini bir ördüm, 2'ye tamamladım. 2 zincir. Sıradaki boşluğa geldim. 1 2 üçünü 1 1 2 boşluğa geldim. Bir kere çıktım. Tekrar bir kere daha, pardon, kaçırdım. Ve hepsini 1 2 zincir. İşte bu şekilde her boşluğun içine ikişer tane örerek devam edip bir üst sıraya da birlikte çıkalım. İki, 4, 6, bu 7 dönüşte öreceğim onunkini. Burada dönüşte bu ilkini ördüğümün yanına ikinci bademi de ördüm. Şimdi burada hiç zincir çekmeden, tığın üstüne ip de almadan bu trabzanın tepesine batıp, bu bademlerin tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum ve ikisini bir örüp bu şekilde ortada kalıyorum. Ve bulunduğum yerin içine ilk olarak fake, sonrasında da 2 tane, bakın şimdi bir tığda biriktiriyorum çıkmaya. 3 tane ördüm, ikili trabzanla bir badem. Arada 3 zincir. Boşluğa geldim, yandaki 1 tığda topluyorum hepsini çünkü badem örüyoruz yine. 3 tane ikili trabzanla bu defa. Alttaki 2 zincirin olduğu yerin üstüne arada hep zincir sayım artık 3. 1 2 3 yine hepsini bir ördüm. 1 2 3 1 2 3 yine hepsini bir ördüm. Başladığım noktaya kadar her boşluğa 3 tane trabzan oluşan bademimi arada 3 zincirle örüp bir üst sıraya çıkalım. 3 sıra halinde ördük burayı. Şimdi artık bir üste çıkacağız. Zaten motifin bir üst sırası da farklı. Geri kalanı hep aynı mantıkla ilerleyecek. Burada bir zincir çekip üstüne ip alarak ortada kalmak istiyorum. Bu üçlü grubun tepesine batıp kaydırarak ortaya geldim. Şimdi burası benim artık motifimi kareye çevireceğim yer olduğu için köşeyi oluşturacağım. Bunun için de biraz daha uzuncana bir bacak öreceğim. Fake trabzanımla dibine battım. Bunun için de bakın ilk şu çıkarttığım ilmeği örüp yanına hemen
Bir daha arkadan böyle geçirerek örüyorum. Yanına da hemen şu şekilde 2 dolayıp 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Bir ikili trabzan örüyorum. 2 doluyorum. 1, 2, 3. Dönüşte diğer grubu öreceğim köşenin sırasıyla. Şimdi ikili trabzan. Pardon, bir dakika, şunu örmemişim. Bu 1, 2 ve 3. Hemen yanına bir yarım trabzan. Nasıl oluyordu? Tığın üstüne ipimi alıyorum, batıyorum ve hepsini bir topluyorum. Şimdi ne yaptık? 2 doladık, 3'te çıktık. 1 doladık, 2'de çıktık. 1 doladık, hepsini bir kere de çıktık. Ve bu bir kere de çıktığım yerde sadece bir zincir çekiyorum. Bir tek bu kısımda. Daha sonra yanına yine ikili trabzanlarım. Aynı mantıkla çünkü devam ediyoruz. Bakın. 1 ve 3.'yü öreceğim şimdi. Ve yeniden 2 kere dolayıp 3 kere de çıkacağım trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine 2 kere doladım. 1, 2, 3. Yine 2 kere doladım. 1, 2, 3. Şimdi burada arada köşede olduğum için 2 zincirim var ve köşenin boşluğun içine yine 3 kere de çıktığım 3 tane trabzanımı örüyorum. Köşelerde aynı hep. Şimdi döndüm artık. Sırada ikili trabzanım var. 1, 2 ve 3. Şimdi yarım trabzanlı yerdeyim. 1, 2, 3. Yarım trabzanlı yerde bir de zincir çekip yan tarafa geçiyordum. Bunu yeniden hatırlatayım. 1, 2 ve 3 adet ikili trabzan. Şimdi 2 kere doluyorum. Diğer köşeye geldim. Zira ne yapıyorum? 3 kere de çıktığım uzun bacaklarımı örüyorum. 1, 2, 3. 2 kere doluyorum. 1, 2 ve 3. Ve arada 2 zincir, yine köşedeyiz ve ne yapıyorduk? Aynı boşluğun içine 3 tane daha üçlü trabzan. Hemen bir yanına ikili trabzanlarda sıra. Tığın üstüne ipimi alıp hepsini bir topladığım yarım trabzanlarımı örüyorum. Ve yarım trabzanlardan geçişte bir zincir çekiyorum. İkili trabzanlar. Ve köşedeyim. Yani uzun bacak üçlü trabzan. 2 dola, 3 kere de çık. İkili trabzandayız. Ve yarım trabzan. Hepsini bir topluyorum. Ve buradan geçişte yeniden hatırlatayım. Bir zincir, ikili trabzan. Ve bu köşenin ilk grubunu örmüştüm. Diğer ikinci grubunu da örüyorum. Bu sıradan sonra motifim hep kendisini tekrar edecek. Babaanne kareleri dediğimiz, hanım dilendi motifi olarak da bildiğimiz motifi örmeye başlayacağız. İşte siz burada
Bu kareyi dilediğiniz büyüklüğe göre, yani bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Ama yanlardan üçer büyütme yapacağımızı da hatırlatmak isterim. Mutlaka bu videoyu bir kez sonuna kadar izleyip mantığını kavradıktan sonra benimle örmeye başlayın. Bir zincir çektim. Burada ilk örmüş olduğum uzun trabzanın tepesine kaydırarak ortaya geliyorum, batıp kaydırdım. Şimdi ikili trabzan. Bundan sonra trabzanlarım hep ikili. Fake trabzanımı örüyorum ben. Siz zincirle de yükselebilirsiniz elbette. 1 2 ve 3. Bunun da ikincisini dönüşte öreceğim. Arada hiç zincir çekmiyorum ve her grubun arasına bir tane üçlü grup örüyorum. Hep ikili trabzanlar ile. Bakın hiçbir farkı yok artık, dediğim gibi. Bu köşeyi de birlikte bir geçelim. Arada 2 zincir, köşelerde bir tek. 1 2 ve 3. Yeniden köşenin içine 3 tane daha ikili trabzan ve başladığım noktaya kadar devam edeyim. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Başladığım noktaya geldiğimde buradaki 3 taneyi örmüştüm. Tabii ki diğer üçlüyü örerek birlikte yine üste çıkalım. Nasıl çıkıyorduk? Hep bir zincir çekiyorduk. Tığın üstüne ip alıp buradaki ilk örmüş olduğumuz trabzanın tepesine batıp içinden ipi kaydırarak üçünü de bir örerek ortaya geldim. Şimdi yine ne yapıyorum? İlk olarak fake trabzanla bir tane, siz burada zincirle yükselebilirsiniz. Yanına 2 tane daha 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve tüm diğer boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Arada bir tek köşelerde 2 zincirim olarak örmeye devam edeceğim. Şimdi tekrar altını çizmek isterim ki lütfen siz mutlaka videoyu bir kez sonuna kadar izleyin, yapmak isteyen dostlar. Ondan sonra kafanızda kendi bedeninize göre benim vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda bir ölçü belirleyin. Ne yapmanız gerektiğini netleyin. Ondan sonra başlayın. Çünkü ben hangi aşamalarda nasıl bir büyütme yapacağımı söyleyeceğim. Ben dediğim gibi 36-40 bedene göre hemen hemen örüyorum. 21 sıra halinde bunu tamamlayıp geleyim, diğer aşamalarla birlikte devam edelim. Diğer aşamalar tabii benim burada ilk ördüğümde hazır olacak. Yani ilk parça sizin de böyle bütün halinde bitmiş olacak. Sonra ikinci parçanın son sıralarında yanlardan birleşiyor olacağız. Oraları da her aşamasında size anlatıyor olacağım videonun içinde. 21 sıra halinde bir kare parça örmüş oldum. Motifimle, yuvarlak motifimle başladım. Daha sonrasında ise Granny Square mantığıyla, ya babaanne kareleri mantığıyla devam ettiğim parça 21 sırada tamamlandı. Şu aşamadayken ölçüsü 38 santim. Yani burası çok önemli. 40 beden, hatta 38 beden üstü hanımlar mesela 21 sırada benim gibi 38 santime ulaştılarsa burayı bir en az 42-41 yapsınlar. Artık kaç sırada söylediğim santime ulaşıyorlarsa, tabii göğüs bölgeleri daha genişse daha da geniş örebilirler. Daha da büyük hanımlar bu parçayı bedenlerine göre büyütsünler. Yani atıyorum 42 beden bir hanım mutlaka bunu bir 44 santim kadar örsün gibi. 46 ona göre, yani santim
büyütünüz derim. Şimdi tek tek bedenlere ölçü vermem çok zor olur. Ama nasıl büyütmeniz gerektiğini burada size söyleyeyim. Daha sonrasında birkaç büyütme yerimiz daha olacak. Onu da söyleyeceğim. Şimdi bu parçada ilk olarak alt kısmını, etek kısmını 3 sıra halinde uzatacağım. Sadece etek kısmına başlıyorum şu anda. Bir kenarını öreceğim. O bir kenarını örmeye de nasıl başladığımı sizlere hemen göstermek istiyorum. Yine parçamın ön yüzünü alıyorum. Şu köşesinden başlayıp bu köşesine kadar gideceğim, geleceğim, tekrar döneceğim. Biraz daha sadece burada boyunu uzatmak isteyenler için önerim daha da uzun örebilirler. Benim 3 sıra ördüğümü işte 5 sıra yapabilirler. Niye 3-5 diye ilerliyorum? Ön yüzünden başladığım için. Arka yüzünden başlarsanız da çift sıra ön tarafta ön yüzünü döndürdüğünüzde en son sıranız önde kalması açısından çift sıra halinde büyütecekseniz 2, 4, 6 gibi de arkadan başlayın. Tekle bitirecek olanlar ön yüzünden, çift sayıyla bitirecek olanlar, yani burayı 1, 2, 3, 4 sıra daha uzatacağım ya, bundan bahsediyorum. Şimdi ben 3 sıra uzatacağım için ön yüzünden başlıyorum. 2 ya da 4 sıra uzatacak olsaydım arka yüzünden başlayacaktım. Bunun için hemen bir tane köşesinden başlıyoruz. Başlayacağım köşeyi önüme aldım. İlmek çıkarttım. İpi de tığımın üstüne aldıktan sonra köşenin içinde ilk trabzanımı örüyorum. Şöyle şunu öne alayım. Gizlemesi kolay olsun. Bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Şunu da tekrar alayım üstüne. İyicene sağlamlaştıralım. Daha sonra buradaki köşe boşluklarını, üçlülerin boşluklarının içine sıranın sonuna kadar, yani diğer kenardaki köşenin içine kadar aynı mantıkla 3'er tane ikili trabzanlarımı doldurarak ilerliyorum. Burada başladığım şu köşe boşluğunda 3 tane örüp başladığım ve 3'er tane ikişer trabzanlarımı ördüğüm yerin sonuna geldim ve bu köşenin içine de 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Burada benim gibi yalancı trabzanla devam edebilirsiniz. Hemen döndürüyorum. Kendi dibine bakın. Kendi trabzanımın dibine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Burada 3 zincir çekerek de yükselip ardını çevirebilirsiniz. Şimdi arkasından örmeye başladım. Bir zincirle, 3 zincirle ya da bir yalancı trabzanla yükseldik. Buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bütün boşlukların içine bu sırada da, yani ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra 3'e de birlikte çıkalım. Bu sıranın da sonuna yaklaştığımda buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Burada son trabzanın da tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada yine yükseliyorum ben fake trabzanımı. Siz zincir çekebilirsiniz. Hemen geliyorum kendi dibine ilk olarak bir tane örüp hemen yanındaki boşluğun içine şuraya 2 tane ikili trabzanımı hazırlıyorum. 3'e çıktı sayım burada yine. Bakın 1 3 1 tek 1 3 halinde devam ediyor. Şimdi tekrardan boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ben boyunu 3 sıra uzatacağım için yeterli. Bu benim son sıram oluyor. Sizler bu sırayı dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 3. sıranın son boşluğundayım. Şu ikisini bir tek örmüş, bir de üçlümüz vardı. Arasına geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüp boyunu 3 sıra halinde ördükten sonra burayı şöyle kesip
bitirmiş oldum. Artık yanlardan öreceğiz ve yanlardan örerken de aynı zamanda birleştirme kısmına da geçmiş olacağız. Şöyle genişte de göstereyim, bakın. Aşağı doğru boyunu böylece uzatmış olduk. Şimdi yanlardan kol için şu kısmı ayarlamam gerekiyor. Bunun için de sayacağım. Bakın yanlardan 3 tane büyütme. Burada aynı etek ucundaki gibi bıraktığım alan kadarını şu alt beden için, burası kol evim diyebilirim. Kola gelecek kısım. Kol evi için böyle 10 tane kutucuğumu bakın köşeden itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane bittikten sonra şu 10'uncunun yanındaki boşluğun içine kadar öreceğim. Aynı şekilde burada da bakın sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10 bitti. Buradan itibaren 3 sıra halinde aynı etek ucunda yaptığımız gibi örelim. Siz ilk parçanızda etek ucundaki gibi 10 sıra halinde örün. Tabii daha büyük bedenler, daha farklı çalışmak isteyenler bu kısmı kendi gönüllerine göre daha da daraltabilirler ya da daha da açabilirler. Benim üstümdeki duruşunu görüp değerlendirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz hemen? Bunu alıp yan tarafını döndürüyorum. Bakın uzattığım kısım aşağıya gelecek şekilde önüme yatırdım. Buradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Buraya takıyorum. Bu demek oluyor ki benim ilk çalışmaya başlayacağım ya da buradan geliyorsam son bitireceğim boşluk burası olacak. Bunun için de yine aynı şekilde karşı tarafta da 10. yeri tutturacağım. Şimdi ben ne yapıyorum? Önüme çevirdim. Ön tarafından başlıyorum. 3 sıra halinde öreceğim için buradan başlayacağım. Buraya kadar şu kısımdaki bir farklı yer var. Orayı da birlikte örelim. Şunu belirtmek isterim ki parçayı öne yatırdığımda uzunlamasını etek ucu burada, kol evi burada ve orada ayırırken şimdi bu tarafı örerken buradan başlayacağım. Elimin yönüne göre. Bu tarafı örerken ise etek ucundan başlayacağım. İlk parçada, yani eğer siz şayet şimdi bunu örüyorsanız yapacağınız hiçbir işlem yok. İlkini etek ucunda gösterdiğim gibi bu kısmı dönerek 3 sıra halinde, bu kısmı da dönerek 3 sıra halinde gelin. Daha sonra ikinciyi örerken bununla nasıl birleştireceğimizi ise size göstermek istiyorum. Ben de hemen ne yapıyorum? İlk önüme yatırdığım yerden başlayayım. Şimdi şuradan nasıl başladığımı göstereyim. Şurası çünkü farklı. 3 sıra uzattığımız için hangi noktaya kaç tane yapacağız? Şimdi buradaki şu 3 tane uzattığım yerdeki trabzanın, biraz yakınlaşalım. Trabzanla oluşan şu boşluğun içine batıyorum, bakın. Şu ipi de alalım. Şu boşluğun içine, tığımın üstüne ip alıp batıyorum ve bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. İkinciyi örüyorum. Bir kere daha alayım. Batıyorum ve üçüncüyü örüyorum. Daha sonra yandaki boşluğun içine geliyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Bu defa bakın buradaki şu trabzan boşluğunun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buradan sonrası ise artık boşluklarımızın, bu 3 taneli boşluklarımızın içine örerek devam edeceğiz. Hemen buraya geldim. Şöyle de açayım. 1 2 3. Ayırdığım yere kadar 3'lü gruplar halindeki trabzanların arasına örelim 3 tane ikili trabzanlarımızı. Bu ayırdığım kısma kadar geldim. Şimdi burada benim 15.
grubum oluyor saydım. 15'erli ile başlıyorum yanlardan. Üçlü gruplar halinde. Diğer parçayla da eşit olması açısından kontrol etmek, sağlama yapmak amacıyla da şunu saydım. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Şimdi burada yine aynı altta yaptığım gibi fake trabzanla döndürüyorum. Dibine batıyorum. Sizler hatırlatmak isterim ki yeniden zincirle de yükselebilirsiniz. Ve boşlukların içine aynı etek ucunda olduğu gibi bir trabzanla yükseldim. Üçlü gruplarımı örüyorum. Artık bir üst sıraya geldiğimde ise diğer parçayla birleşim yapıyor olacağım. Sonuna kadar öreyim. Burada da sonuna yaklaşıyorum. Birlikte tamamlayalım istedim. Bir üste birlikte çıkıp birleşmeye de başlayalım. Buradaki 3 taneyi de ördüm. Şimdi burada artık tekliyle yukarı çıkacağım. Sondaki trabzanın tepesine batıp bir tane örüp yükseldim. Şimdi artık birleşeceğim yer, bakın. Şimdi bu benim hemen yatırdığımda, önüme yatırdığımda sağda kalan kısmım. Yani önüme yatırdığımda sağda kalan kısımla bu parçayı alacağım. Hemen tersini çevireceğim o parçanın ve bu parçanın sırtları birbirine bakıyor olacak, arka yüzleri. Bunu önüme şöyle hemen açalım. Bunu önüme yatırdım. Arkası dönük şekilde. Bunu da onun üstüne yatırdım. Birleşmesi gereken şekli, formu veriyorum. Bakın, bunu da onun üstüne yatırdım. Şimdi burada örerken arkadaki parçayla da birleşmeye başlıyorum. Hemen burada ilk önce ben bir yalancı trabzanımı örüp döneyim. Ve bu ördüğüm trabzanı çıkıyorum ilk birleşme sırasında olduğum için. Buradaki örmüş olduğum ilk trabzanı buluyorum. Hemen onun tepesine batıyorum. Ve içinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi aldım. Aynı buradaki boşluğumun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve birleşmeye başlıyorum. Tığdan çıkıyorum. Tam olarak karşısına denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Buraya gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Hemen tam olarak karşısına gelen boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Her bir boşluğumun içine aynı mantıkla 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tam karşısına gelen boşluğa batıp içinden çıkartıp bir zincir. Sonuna, birleşme yerimizin sonuna kadar bu mantıkla ilerleyelim. Şöyle de göstereyim birleşme noktamızı. Yanda kalacak. Birleştirme kısmının sonuna geldiğimde hemen burada 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve tığdan çıkıp buradaki sondaki trabzanın tepesini bulup batıyorum. Tepesine batacağım. İçinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle şu pulu kaydırıp ben onu keserim şimdi. Bakın, pula denk geldiğinde biraz daha, ben biliyorsunuz çok kısa kesmem. Biraz daha arayı açıyorum. Şöyle onu da oradan çıkartıp şöyle bakın. Kilitledim. Hiçbir şekilde sökülmez. Bu tarafı tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim size yandan birleşmemizi de. Şimdi burada göstermiş olduğum işlemin aynısını diğer tarafta da yapacağız. Buraya geldiğimde. Bunun için de bu defa tek fark olarak birinde aşağıdan başlamıştım. Birinde buradan başlıyorum. Yanda yaptığımızın aynısını bu tarafa da uygulayalım.
Yanlarını birleştirdikten sonra bluzumun aslında modeli oldukça ortaya çıktı. Şimdi bir taraftan askılarımı örmeye başlayacağım. İlk olarak 5 sıra halinde uzunluğu ve burada da 5 kutucuk halinde 1, 2, 3, 4, 5 pardon 6.'ya da batacağım. Buradan 5 tane ayırıyoruz ama. 1, 2, 3, 4, 5 buradan ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 de buradan ayırıp burada askı kısmını oluşturacağım. Bunun için de 5 sıra halinde gene modelin yapımını bozmadan aynı üçlü kutucuklar halinde yükseleceğim. Şimdi ben tamamlayayım. Nasıl olduğunu diğer tarafı yaparken hem birleşmeyi hem de orada ilerlemeyi size göstereyim. Mantığını burada anlattım. Şimdi birazdan her iki tarafı da örüp geliyorum. Diğer tarafı da birlikte yapacağız. İki tarafta da bitirdim sözünü ettiğim gibi. Burada son sırası 5. sıraya kadar hepsini ördüm. Şimdi bir arkada başladığımızda 4 sıra örüp 5.'yi örerken birleşiyor olacağız. Hemen çeviriyorum. Bakın orada da ayırdım. Hemen saydım üçlü gruplarımı. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in bittiği yere taktım. Yani 5'in bittiği yere de bir tane örerek devam edeceğim. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi yani bu ilk başladığım yerde üçlü grubumdan 6 tane örmüş olmam gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hemen ilmeğimi çıkartıp başlıyorum birleştirmeye. Şurada alayım ipimi de. Birleştirmeye demişim galiba, o örmeye. Nasıl örüyordum? Şuradaki köşenin içinden batıp ayırdığım yere kadar örmeye başlıyorum. İlmek belirleyiciyi taktığım boşluğa kadar. İlk köşenin içine örüyoruz. 3 tanemizi. Daha sonra hemen sıradaki boşluğa geçiyorum. Ayırdığım yere geldim. Oraya da 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada siz tabii ki zincirle yükselebilirsiniz. Ben olduğum yerde fake trabzanımı örüyorum. Ve hemen burada bir tane trabzanla yükselip yanındaki boşluğa geliyorum. Onun içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sıradaki boşluğa geliyorum. Onun içine de örüyorum. Sonuna kadar üçlülerimi örerek devam ediyorum. Şimdi bu sırayı birlikte tamamlayalım istedim. Buraya da geldim. Şimdi buradaki bitişi göstermek istiyorum. Hemen tek trabzanla başlamıştım. Tek trabzanla da buradaki son trabzanın tepesine batıp bitiriyorum. Ve yine yalancı trabzanımla dönüyorum. Ve hemen yanına 2 tane daha ikili trabzan örüp sayıyı 3'e tamamlıyorum. Çünkü burada nasıl devam ediyorum? 3 tek 3 tek diye. Şimdi bunu kaçıncı sıramızdayız? 3. sıramızdayız. 4. sırayı da örüp 5. sıramı örerken arkayla birleşirken yani birlikte görelim. 5. sıraya geldim. Şimdi birlikte arka tarafla da birleşmeye başlayalım. Bunun için de bir tane yalancı trabzanımla yükseldim. Siz zincirle yine yükselebilirsiniz elbette. Tığdan çıkıyorum. Bakın arkada buradaki şu üçlünün ilk baştaki trabzanını bulup tepesine batıyorum. Doğru yere batıyorum. Daha sonra onun içinden buradaki ilmeğimi çıkartıp hemen yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Tam karşısına denk gelen boşluk burasıdır. İlmeği çıkarttıktan sonra bir zincir çekip sıradaki boşluğumun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum.
Tığdan çıkıyorum. Sıradaki boşluğun içinden yine ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Bir zincir. Çıktım. Bir zincir. Sonuna kadar bakın birlikte birleştirelim istedim bir tarafını. Eğer bu benim ilk yaptığım olmuş olsaydı tabii ki ben bu 5.'yi hiç arkayla birleştirmeden örüp bekleyecektim arka tarafın. 5.'sinde birleşiyoruz. Unutmayın. İlkini tamamlıyoruz 5 sıra halinde. Boşluktan yine çıkarttım. Artık buradaki şu araya batıp üçlü de sıra ve üçlünün son ikili trabzanını ördüğümde yine ilmekten çıkıyorum. Buradaki ilk örülen ilmeğin tepesine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra kitleyip şöyle bakın şurayı kilitliyorum. Pullularda dediğim gibi biraz evvelde şöyle pula denk gelebiliyor. İlk olarak o pulları şuradan çıkartıp alıp hemen basitçe çıkartabiliyoruz. İpleri birbirinden ayırıp. Şimdi ben vakit kaybetmeyeyim. Kendim yaparım. Şöyle birleştirmeyi göstereyim size. Bir tarafın birleşimini yaptık. Sıra diğer tarafta. Bu tarafı birleştirdik. Güzel. İçime sindi çok. Şimdi sıra burada. Tabii ki hemen bu ilmek belirleyicimi taktığım yerden başlıyorum. İlk olarak oraya 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Mantık aynı hanımlar. Son sıraya kadar yine başladığım noktayı size göstermek istedim. Diğer tarafta nasıl ilerledimse burada da aynı şekilde ilerleyeceğim. Son sıraya geldiğimde de yine arka tarafla birleşeceğiz. O kısımda yine birlikte bir birleşmeye başlarız. Burada da 5. sıraya yine gelince bakın hemen burada öreceğim üçlünün ilk trabzanını ördüm. Tığdan çıkıyorum. Arkadaki ilk üçlünün ilk trabzanı ile birleşebilmek için tepesine battım. Çıktım. Şöyle hemen geldim yanına 2 tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra göstermiş olduğum mantık ile sonuna kadar birleştirmeye başlıyorum. Zaten bu da bizim formunu vermemizdeki son işlemimiz. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finaldeyiz. Ancak finale geldiğimizde bir revize yaptım. Nasıl bir revize yaptım onu göstermek istiyorum size. Bu etekten kol altına kadar olan kısmı biliyorsunuz 15 üçlü gruplar halinde örmüştüm. O biraz daha umduğumdan askıyı da uzun tutunca açık kaldı. Aslında kol altı açık olsun, böyle ince atlet gibi içine farklı bir şey giyerim, yazın bikini üstüne falan giyerim diye de düşünmüştüm ama öylesini sonra öreceğim. Şimdilik biraz daha kapalısını öreyim dedim. Çünkü biraz daha serin havalarda da girmeyi planlıyorum. Bunun için burayı 15'ten 19 üçlü gruba çıkarttım. Zaten bu kısım hani benim verdiğim sayıdan ziyade sizin üstünüzde nasıl durduğuyla da ilgili. Parçaları tamamladığınızda bir üstünüzde tutup işaretleyip ona göre de bu kısmı örebilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Şimdi son kez önüme yatırdığımda bluzumun enini size söylemek istiyorum. Eni yatırdığımdaki eni 44 santim, yani 36'dan aslında 42 bedene 40 bedene kadar çok rahatlıkla olacak çünkü çok da genişleyen bir ip, bunu da belirteyim. Yani böyle salaş dökümlü üstünüze kalıp gibi duracak bir parça değil. Bunu aklınızda tutun isterim. Şöyle askılardan itibaren de boyunu söyleyecek olursam bakın şu askıdan aşağıya kadar ölçüyorum. 47 santim de orası. Bunları dikkate alarak size ölçünüzü belirleyin. Toplamda da tam olarak 212 gram ip gitmiş. 212 ama tabii siz alırken hani 250 gram 250, yani atıyorum 36 beden birisine örecekseniz şayet küçük 34-36 200 gram da yeterli olacaktır ama ben olsam alırken 250 gram alırım. Neden? Artmadan
yetmez derler bizde büyükler. Ben de içime sinsin diye 250 gram alıp başlamıştım. Daha doğrusu sonrasında eklettim. Başta eksik almışım da itiraf edeyim. 200 gram almışım. Birazcık cimrilik yapmış olabilirim. Sonrasında 50 gramı eklettim ama. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani benim çok içime sindi. Bunu belirtmek istiyorum. Üstümde duruşunu da umarım sizler beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sevdiğinizde sizlerden o güzel kalbinizi rica ediyor olacağım. Beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.